Evet, bugün sizlerle birlikte yeni güncellemede geldiğine göre bari kimsenin bilmediği özellikler patlatalım istedim. Abi Discord'da ve yorumlarda o kadar çok demişsiniz ki abi şu özelliği tanıt, şunu tanıt, bunu kaçırmışsınız falan gibisinden. Öyle çok yazanlar oldu ki sizin dediğiniz yorumlarla birleştirdim ve kendi baktığım toparladım. Ya bayağı bir çok özellik buldum diyebilirim sizlere. Ve herkesin de şaşırabileceği özellikler olabilir. Kimsenin bilmediği özellikleri çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum ama dediğimiz gibi takipçilerle ve ben yani bulduğunuz için çok zor oluyor. Yani siz de like'larınızı ve yorumlarınızı atarak isteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden katılan üyelerimize çok teşekkür ederim. Siz de kanala katılıp bana destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim efendim. Evet, videonun başında dediğim gibi bir özellik bulduk. Yani bu hem yeni gelen Montaigne'le alakalı, Montaigne'de bir sürü şeyler buldum, hem arabalarla alakalı. Bunları sizlere aktaracağım hemen. Evet, ilk bilinmeyen özelliğimizden başlayacak olursak bu Montaigne'deki küçük kasabadaki inşaat olan bir tane evle alakalı. Gördüğünüz üzere burada bir tane ev var. Ev inşaatlı gördüğünüz üzere ama bu ev neden inşaatlı tahmin edin bakalım. Buraya büyük ihtimal villa gelecek ya da buradan Montaigne kısmından başlayabileceğiz. Benim tahminim böyle oldu. Tahminlerinizi de yazmayı unutmayın bu güncellemelerle ve bilinmeyen özelliklerle alakalı. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Yani kasabada böyle bir inşaatlı olan bir ev var ve büyük ihtimal villa gelecek veya güzel bir klan lokasyonu falan gibisinden bir şeyler, sürprizler getirebilirler, bilginiz olsun. Umarım bu Montaigne'deki minik kasabadaki inşaatlı olan evi fark etmişsinizdir. Evet, sıradaki özelliğimiz ise bu Montaigne'deki tabelalarla alakalı. Bütün tabelalarla alakalı bu arada, bilginiz olsun. Şimdi bu tabelalarda ne gördüğümde hata var diyecek olursanız aslında hata yok. Tabelaları giderseniz ve yakınlarına bakarsanız hot dog tabelasının orada bir tane yazı göreceksiniz. Alamimya öyle bir yazı var. Bu yazıyı da eğer Google'da aratırsanız bir fotoğraf sitesidir arkadaşlar. Fotoğraf sitesinden kastım bir şey yazıyorsunuz. Mesela bunlar hot dog'la ilgili bir şey yazmış. Hot dog'la ilgili görsel veriyor. Bu görseli de para verip de alabiliyorsunuz. Osas Games bu siteye üye herhalde, resimler almış gördüğünüz üzere. Domin'in stickerları var. Bunları silmeyi de unutmuşlar. Yani böyle bu siteden para verip de böyle tabelalar falan alabiliyorsunuz. Hot dog tabelasındaki olmamı yazısını fark etmişsinizdir. Ve sıradaki özelliğimiz ise bu Montaigne'e gelen yeni köprüyle alakalı. Bunu çok yaşayan oyuncular olmuş. Eğer Montaigne'e yürüyerek gitmeye çalışırsanız işte köprünün içinden geçip aşağı düşüyorsunuz. Bayağı bir düzeltilmesi gereken bir bak. Mesela burada klip çeken olur, RP yapan olur. Ya bunları düzeltmeleri gerekiyor. Küçük ama arkadaşlar bunu mutlaka düzeltirlerse oyun daha çok oynanış biçiminde olur. Ben bir önceki videoda da demiştim zaten. Adamlar güncelleme getiriyor, bug'lar çoğalıyor. İkisini bir türlü tutturamıyorlar. Tutturamadıkları şeyler arasına girebilir. Evet, sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise bu yeni gelen Audi ile alakalı. Bu yeni gelen Audi'de bayağı bir sıkıntılar yaşayanlar olmuş. Bu sıkıntımız ise Audi'nin direksiyonu sağ sol yaparsanız tam olarak karakterin eli dönmüyor. Yani bir animasyon girmiyor. Yani garip bir görüntü çıkıyor etrafa. Çok garip. Yani bunları klipçiler anlayabilir. Yani klipçilerin en sevmediği şeyler bunlar. Yani arabanın içlerini çekiyorlar, dışlarını çekiyorlar ya. Onlar da yani kliplerin içinde gözüktüğü için de yani bayağı bir kötü görüntü oluyor. Umarım bu bug'ı en kısa sürede düzeltirler. Sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise bu çoğu oyuncunun gözünden kaçmış. Bunu da takipçilerim söyledi sağ olsun. Yeni gelen güncellemede Vini sınırı 280 olmuş. Eskiden 260 da biliyorsunuz. Artık arabaları daha iyi modifiye edebileceğiz. Daha iyi detaylar verebileceğiz. Allsas Games'in bu 280 yapması çok iyi olmuş. Umarım bu optimizasyonu etkilemez abi ya. Ya bunlar yükseltiyor ama hadi bakalım hayırlısı. Umarım bu Vini yükselmesini fark etmişsinizdir efendim. Evet, bunu bir önceki videoda da tanıtmıştım. Hemen kısa tanıtacak olursam oyuna bir başlangıç paketi gelmiş. Size altta bildirim olarak veriyor. Buna da bakarsanız zaten fiyatları falan upuçuk zaten. Yani kimsenin alacağını da sanmıyorum. Oyuna da böyle bir küçük başlangıç paketi geldi. Umarım bu başlangıç paketi detayını fark etmişsinizdir. Ve sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise oyunun yükleme ekranı değişmiş. Biliyorsunuz Montaigne tarafına yeni köprü gelmişti. O köprüyü koymuşlar yükleme ekranına. Gayet güzel ve şık olmuş diyebiliriz. Oyuna girince böyle olması gayet mantıklı yani. Arabaları koysalar da öyle de güzel olabilirmiş ama böyle de koymaları açıkça söyleyeyim güzel ve estetik durmuş. Bu benim bayağı bir şaşırdığım özellik. Ben bunu siz yaşadınız mı tam olarak bilmiyorum ama bu tırcı tayfayla ilgili eğer daftarını alırsanız ya arabayı da bir yere mi çarpmanız gerekiyormuş, ne oluyormuş onu anlamadım ama eğer daftarı çarpıp da ondan sonra direksiyonu sağ sol yaparsanız böyle bir direksiyon bug'a giriyormuş, arabanın içi tamamen yamuluyormuş, yok oluyormuş. Ben onu tam olarak anlamadım ama bunu acilen düzeltmeleri gerekiyor. Abi baksana bu ne? Apayrı bir farklı bir şey oluşmuş orada. Anlayamadım yani. Tam kaza oluyor ama arabanın içi de biliyorsunuz yamuluyordu bu daftarında. İçi bug'a girmiş büyük ihtimal. Dışında bir şey yok. Yani muhakkak bu daftarını düzeltmeleri şart. Evet, sıradaki özelliğimiz ise aslında bu eski Tofaş'ın oyundan kaldırılmadığı söyleniyor. Eski Tofaş'ı böyle görebilmemiz bizim aslında çok güzel bir detay. Eğer grafikleri düşürüp bir Tofaş'tan uzaklaşırsanız Tofaş'lar böyle eski sürümdeki Tofaş'lar geliyor. Gayet çok güzel bir detay olmuş. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Yani eski Tofaş'ı da böyle kullanmaları açıkça hoş diyebilirim. Eğer yeni Tofaş'tan böyle uzaklaşırsanız ve grafikleri düşürürseniz böyle eski Tofaş'ın görüntüsünü görebilirsiniz. Hatırlıyorsanız önce kimsenin bilmediği özelliklerde şey göstermiştim. S13 bug'ı vardı. Böyle uzaklaşıp böyle büyüyordu.
oluyordu. Araba büyük devasa bir şey oldu. Dev araba oluyordu. Eğer bu S13 sizin tasarımlıysa, çok güzel tasarımınız varsa S13'te ya böyle uzaklaşıp tekrar bakarsanız böyle tasarım çok net ve güzel gözüküyor diyebiliriz. Ama hala büyük gözüküyor. Büyük tasarımlı S13'ünüz oluyor. Böyle de güzel fotoğraflar alabilirsiniz ama yani bu bug'ı acilen düzeltmeleri gerekiyor dediğim gibi. Umarım bu tasarımlı dev S13 detayını fark etmişsinizdir. Sıradaki özelliğimiz ise bu Porsche'de rastlanıyormuş. Diğer arabalarda tam olarak bilmiyorum, rastlanıyor mu rastlanmıyor mu, bunu yazarsınız. Eğer Porsche'yi böyle alırsanız tekerlekler böyle havada gözüküyor abi. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Supra'yı aldığınızda hani minik arabada geliyordu ya. Aynı bunun tekerleklerin havaya kalkması cidden korkunç. Bir de böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünsenize, çok hani kötü olur. O yüzden bu bug'ı kaldırmaları acilen gerekiyor. Evet, sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise bu fenerle alakalı. Bu fenerde de çok bug'a rastlanan arkadaşlarımız olmuş. Eğer bu fenerin geçitinin oraya giderseniz böyle tavana da bakacak olursanız tavan böyle yol simgesi olmuş. Bu tekstürlerle alakalı bir hata büyük ihtimal ama yine de bu çok korkunç bir bug. Yani bu Higway'de de oluyordu biliyorsunuz ama Higway'de düzelttiler mi tam olarak bilmiyorum ama ya bunu muhakkak düzeltmeleri lazım. Ya böyle tavana falan bakınca böyle yol gözükmesi çok kötü duruyor yani. Yani acilen bunlar küçük bir bug olsa da acilen düzeltmeleri gerekiyor. Ve sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise fenerin yanındaki tamircinin orada bir lokasyon varmış. Bu lokasyonun o tarafa giderseniz ve karakteriniz olarak çimenlerin o taraftan giderseniz ve karakteriniz binanın o tarafa zıplıyormuş. Bu çok garip bir komik aslında. Bu yeni gelen villaların o tarafta da vardı. Tellerin oradan zıplanıyordu. Bu City 1'de de var artık. Yani tamircinin oradan zıplayabilirsiniz. Bu eskiden var mıydı yok muydu? Bunu mutlaka yorumlara yazın. Yani bunu şaşırınca ben bayağı bir yani komik buldum açıkçası. Yani bunun kaldırmalarına gerek yok aslında. Ya böyle kalırsa da oyuncular eğlenebilir ama yani oyunun kalitesi açısından da oyun yapımcıların bunu göze alması şart. Evet, sıradaki kimsenin bilmediği özellik ise benim bayağı bir şaşırdığım bir bug bu. Mercedes'te olan bir kıvılcım bug'ıymış bu. Eğer Mercedes alıp böyle adam ne yapmış? Bug mı yapmış artık tam olarak bilmiyorum ama hile mi yapmış? Eğer böyle şey yaparsanız kıvılcımlar resimli çıkıyor böyle. Yani çok garip duruyor böyle, siyah var, siyahlı kıvılcımlar falan. Ne olmuş abi arabaya? Yani tam olarak anlamlandıramadım. Garip bir detay bu. Oyunun en garip bug'ı olabilir bu. Kıvılcımların böyle siyah böyle çıkması çok garip. Umarım bunu da en kısa zamanda düzeltirler. Sıradaki son kimsenin bilmediği özellik ise bu Tofaş'la alakalı, yeni gelen Tofaş'la. Açıkça söyleyeyim, Tofaş'a oyunu getirdiklerinde Türkler çok heveslenmişti ve de çok da sevmişti. Tofaş'la kaza yaparsanız ön panjuru hiçbir şey olmayacak. Bu plakalardaki sistem gibi olmuyor. Yani ön tamponu hiçbir şey olmuyor arabaya. Yani tamam eyvallah, normal ön tarafa, kaputun o taraflara bir şey olmuş da rahatçana kaza yapabiliyoruz da. Yani dediğim gibi ön panjurları ve ön tamponları böyle bir havada kalıyor. Sert oluyor yani. İşte kaza deniz kadar çarpsanız da böyle sapasağlam duracak kaputla ön panjur. Umarım bu Tofaş'taki hiç parçalanmayan ön panjurla ön kaput detayını fark etmişsinizdir efendim. Yani umarım bu yeni güncellemede gelen kimsenin bilmediği özellikleri beğenmişsinizdir. Yani dediğimiz gibi oyunda bug'lar çoğalınca ve özellikler çoğalınca bulması zor oluyor. Bularken de zamanımızı harcamamak için siz de güzel like'larınızı atın ki biz de takipçiler ve ben olarak herkesin emeğini görelim. Bizim de ve takipçilerimizde bilmediği özellikler varsa da, ya bilen arkadaşlar varsa da mutlaka yorumlara yazsın. Bu seride herkes çok eğleniyor dediğim gibi. Yani sizde kimsenin bilmediği özellikler varsa da yorumlara hemen yazmayı unutmayın. Umarım videoyu ve kimsenin bilmediği özellikleri beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.